Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle çok güzel, çok kolay bir çanta tarifiyle buluştuk. Evet, yapılışı gayet kolay. Ben bu şekilde siyahla sarı renk tercih ettim. Kağıt ip kullandım. Ama siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Ve istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İsterseniz tek renkle de örebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Lütfen çanta tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu emeklerimin, uğraşmalarımın, sizlere sunduğum tariflerin karşılığında lütfen destek olmayı unutmayın. Abone olup beğeni, yorumlarınızı bekliyorum. Çantalarımı beğeniyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ayrıca örmemi istediğiniz farklı çanta tarifleri varsa eğer öyle örebilirsem YouTube kanalımda paylaşırım. Bana Instagram'dan fotoğrafını atmanız yeterli. Sevdiğiniz, istediğiniz çantanın. Evet. 130 gram ip yeterli demiştik. Bu arada çantanın santim olarak ölçülerini videonun sonunda verdim. Kaç santim olduğunu, bu şekilde güzel bir çantamız. Siz isterseniz ağız kısmına kapak uygulayabilirsiniz, dikebilirsiniz ya da içine çıt çıt dikebilirsiniz, astarlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben sadece örülüşünü sizlerle paylaşmak istedim. Evet, çok güzel, çok kolay bir çantamız. Evet, örmeye başlayabiliriz. Herkese kolaylıklar dilerim. Evet, çantamızı kağıt iple örüyorum ve 3,5 milim tığla örüyorum. 3,50 milim. Şu şekilde bir halka oluşturup halkamızın içinden tığımızı geçirdik ve bir zincir çekerek buraya sabitledik. Şimdi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, bu şekilde 16 tane zincir çekip geliyoruz. Evet, 16 zincirimizi çektik. Şimdi 2 tane dönüş için zincir çekelim. Tığımıza doladık ve önümüzdeki 1-2 zincir atlıyoruz ve üçüncünün şu şekilde kanadından takarak bir tane tekli trabzan yapacağız. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Üçünü hepsini bir seferde örüyoruz. Tekrar tığımıza doladık. Sıradaki zincirin tepesinden batalım. Tığımıza doluyoruz ve tığımızdaki 3 ilmeğin hepsini bir seferde örüyoruz. Tığımıza doladık ve üçünü bir seferde ördük. Tekli trabzan diyorum ben bunun ismine. Evet, bu şekilde her zincirimizin tepesine birer tane tekli trabzan yapalım. Zincirlerimizin sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Hepsine birer tane tekli trabzan yapıp gelelim. Evet, 16 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi tığımıza dolayalım ve buradaki sonuncu zincirimize 3 tane tekli trabzan yapacağız. 1, aynı boşluğa yapıyoruz ama şu şekilde ters yönünden zincirin. 2, aynı boşluğa 3. Evet, bu kenarda bir tane zincir boşluğuna 3 tane tekli trabzan yaptık. Tığımıza doladık ve sıradaki zincirin tepesinden yine bu şekilde tek kanadından batarak tekli trabzanlar yapacağız. Bütün zincirlerimizin kanatlarına şu şekilde tutturuyoruz ve tekli trabzan yapıyoruz. Yine burada da sıramızın sonuna gelene kadar hepsine birer tane tekli trabzan yapalım. Sona kadar tekli trabzanlarımızı yaptık. Ve burada sonuncu zincirimizi unutmayalım. Buna da bir tane tekli trabzanımızı yapalım. Şu şekilde hepsini saydığımız zaman burada 3 tane battık. Bu kenardakine 3 tane trabzan battık. O şekilde bu kenara döndük. Toplamda 34 tane trabzanımız oldu bu sırada. Ve burada 3 tane battığımız yerdeki trabzanın 1, 2, 3. İkinci yaptığımız trabzanına yer belirleyicimizi takalım. İsterseniz bunu
Burada yaparken de takabilirsiniz. Benim şu an aklıma geldiği için şu an taktım. Dönüşümüzü de burada yapacağız, arttırmamızı. Şimdi 2 tane zincir çekelim. 1, 2, çevirelim modelimizi. Ve önümüzdeki birinci trabzanın tepesinden batarak 2 kanadından da batıyoruz. Bu şekilde yine üçünü bir seferde çıkararak bir trabzan yapıyoruz. Tığımızı doladık. Önümüzdeki trabzanın tepesinden battık. Üçünü bir seferde ördük. Doluyoruz ve hepsine yine alt sırada gösterdiğim şekilde aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Buradaki arttırma yerine gelene kadar hepsine birer tane trabzanlarımızı yapalım. Evet, burada bu zincirimizi saymayacağız. Çünkü direkt dibine trabzan yaptığımız için burada bir tane fazla oluyor. Bu zincirimizi saymayalım. Buradaki trabzanlardan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane trabzanımız oldu. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve çıkardığımız yere 3 tane trabzan yapıyoruz yine. 1, 2, 3 tane trabzan yaptık ve yine ikincisine, ortadakine yer belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi önümüzdeki gelen bütün trabzanların tepesine yine bu şekilde üçünü bir seferde örerek trabzanlarımızı yapalım. Evet, sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Şu şekilde sonuncu trabzanımızın tepesini unutmayalım. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu şekilde ben sizle beraber saymak istiyorum. Buradaki zincirimizi saymadık. Burada 17 tane trabzan yaptık. Arttırma yaptığımız trabzanla beraber 18 tane trabzan oldu bu kenarda. Bu kenarımızda bu arttırma yaptığımız trabzanın yanındakinden saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane trabzan olması gerekiyor burada. 2 tane zincirimizi çektik. Şu şekilde çeviriyoruz modeli ve bu dibindekinden batarak trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Hepsini bir seferde yine örüyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Yine yer belirleyicimizi taktığımız yere kadar, arttırma yaptığımız yere kadar birer tane trabzanlarımızı örelim. Bu zincirle beraber 18 tane, bu zinciri saymazsak 17 tane trabzanımız oldu. Şimdi arttırma yaptığımız yere geldik. Yine burada aynı yere 3 tane trabzan yapalım. 2, 3 ve ortadakine, ikinciye yer belirleyicimizi takalım. Diğer taraftan örmeye devam ediyoruz. Yine hepsine birer tane trabzan örüyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar örüp gelelim. Evet, burada sonuncu trabzanımıza da batalım. 2 tane zincirimizi çekelim. Şimdi bu ilk sıramızda 34 tane trabzanımız vardı. İkinci sıramızda 36 tane trabzanımız oldu. Bu sıramızda da 38 tane trabzanımız oldu. Bu arttırma yaptığımızla beraber 39 oluyor yani. 19 tane burada trabzan var. 19 tane burada trabzanımız var.
2 zincirimizi çektik ve çevirdik. Şimdi tığımıza doladık ve bu ilk trabzanın tepesinden başlayarak yine aynı şekilde trabzanlarımızı oluşturalım. Hepsine birer tane örelim. Arttırma yaptığımız yere kadar yine bu şekilde birer tane trabzan örüyoruz. Arttırma yaptığımız yere kadar ördük. Bu kenarımızda buradaki zincirle beraber 20 tane trabzanımız oldu. Yani burada 3 tane arttırma yapacağız. Ve bu kenarımızda da aynı şekilde trabzan sayılarımız eşit olacak. Yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve buraya 3 tane tekli trabzan yapıyoruz yine. Ve ortadakine, ikinciye yer belirleyicimizi takalım. Ve bu trabzan da burada yan kenarda sayılıyor. Onunla beraber saymaya başlayacağız. 1 2 3 Bu şekilde birer tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu kenara kadar geliyoruz. Sonuncuyu sizle beraber örelim yine. Unutmayalım kenardakini. Evet, 40 tane trabzanımız oldu. Bu arttırma yaptığımızla beraber 41 tane trabzanımız oldu. Yani iki kenarında eşit trabzan oluyor. Bir de arttırma yaptığımızı sayıyoruz. 41 tane oluyor. Her sırada 2 tane trabzanımız artmış oluyor. 2 tane zincir çekip çeviriyoruz. Ve bu hemen dibindekinden başlayarak yine trabzanlarımızı yapalım. Arttırma yaptığımız yere kadar hepsine birer tane trabzan yapıp gelelim. Evet, zincirle beraber 20 tane trabzanımızı ördük bu kenar için. Arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi burada 3 tane yine arttırmamızı yapalım. Bu arttırmanın biri buradaki trabzanların içinde sayılıyor. 21 tane oldu buradaki trabzanlarımız bu arttırmayla beraber. 3 tane trabzanımızı yaptık yine ve ortadakine yer belirleyicimizi taktık. Bununla beraber 21 tane trabzanımız oldu. Arttırma yaptığımız bu yer belirleyicisini taktığımızı saymadık. Burada 21 trabzanımız var. Ve bu arttırma yaptıktan sonra yaptığımız trabzanı da bu kenar için sayıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde yine kenara kadar hepsine birer tane trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet, burada sonuncuyu unutmuyoruz. Ve toplamda arttırma yaptığımız yer belirleyicisinin olduğu yerdeki trabzanı da saydığımız zaman 43 tane trabzanımız oldu. Bu sırada da 2 tane zincirimizi çekip dönüyoruz. Hemen dibinden batarak yine trabzanlarımızı yapalım. Arttırma yaptığımız yere kadar trabzanlarımızı yapıp geliyoruz. Arttırma yaptığımız yere kadar geldik. Şimdi bu şekilde buradaki zincirle beraber saydığımız zaman 22 tane trabzanımız oldu. Yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve yine arttırmamızı yapıyoruz. Aynı boşluğa 3 tane trabzanımızı yaptık yine. Ve ortasındakine ikinciye yer belirleyicimizi taktık. Her sırada olduğu gibi. Buradaki trabzanla beraber 23 tane oldu bu kenarımızda. Şimdi bir sırada tam denk geliyor bu karşılıklı kenarların trabzan sayısı. Bir sırada bu zinciri saydığımız için bir tarafı fazlaymış gibi denk geliyor ama hiçbir şekilde bir değişiklik olmayacak. Siz aynı şekilde örün. Toplamdaki trabzan sayısı aynı olacak. Hiçbir farklılık olmayacak. Yani yanlış yaptığınızı düşünmeyin. Çünkü zinciri bir sırada sayacağım, bir sırada saymıyorum. Onun için bir kenarının sayısı bir sırada fazla çıkmış gibi oluyor bu sefer.
Ama bunda hiçbir karışıklık yok. Yanlış falan yapmadınız yani. Benim de aynı şekilde oluyor. Buradaki trabzanın birini bu kenar için sayıyorum. Diğerini bu kenar için sayıyorum. Evet, bu şekilde yine trabzanlarımızı yapalım. Diğer kenara gelene kadar hepsine birer tane trabzan yapıp gelelim. Evet, trabzanlarımızı yaptık. Sonuncuyu sizle beraber örüyoruz. Ve yine buradaki bu yer belirleyicimizin olduğu trabzanı da saydığımız zaman 45 tane trabzanımız oldu. Bu sırada da 2 tane zincirimizi çekelim ve çevirelim. Evet, hemen dibindekinden başlayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Aynı şekilde arttırma yaptığımız yere kadar örüp geliyoruz. Evet, 22 tane trabzanımızı ördüm. Yer belirleyicimizi çıkardım. Ve buraya yine arttırmamızı yapıyorum. 3 tane. Yine ortadakine yer belirleyicimizi taktık. 23 tane ikili trabzanımız oldu. 23 tane tekli trabzanımız oldu. Buradaki arttırmayı saydığımız zaman bu kenarda. Şimdi buranın trabzanlarını örüyoruz. 1 2 3 kenara kadar trabzanlarımızı örüp gelelim. 22 tane trabzanımızı yaptık. Yine bu kenardaki trabzanımızı unutmuyoruz. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Evet, bu sıramızda da toplamda 47 tane trabzanımız oldu. Buradaki trabzanla beraber. Evet, bu şekilde modelimiz. Yani bir sırada karşılıklı trabzanlar denk geliyor. Şu anda 23 tane karşılıklı trabzanımız var. Ama şimdi döndüğümüz sırada bir tarafınki bir tane fazla çıkıyor saydığımız zaman. Ama toplamda eşit oluyor trabzanlarımız. Olması gerektiği gibi oluyor. Yani bir yanlışlığımız yok. Evet, şu anda şöyle tuttuğumuz zaman ilk sıramız burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra arttırmamızı yaptık bu kenarlarda. Ben şimdi 2 sırada arttırma yapacağım. Aynı anlattığım şekilde siz de o şekilde arttırma işlemini yapıp gelin. Bu sırada 47 tane trabzanımız var. Bir üst sırada 49 tane trabzanımız olacak. Bir üst sırada da 51 tane trabzanımız olacak. Evet, bu şekilde ayarlayalım trabzanlarımızı. Şu an 7 tane 7 sıra örmüşüz. 8 9 2 sıra daha örüp gelelim. Aynı yerde yer belirleyicimizin olduğu yerde 3 tane yapıyoruz yine. Arttırmalarımızı aynı şekilde yapacağız 2 sıra boyunca. Evet, 2 sıra daha arttırıp gelelim. Evet, 2 sıra daha arttırıp geldim ben. Şu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra oldu toplamda. Bu karşımızda 24 tane trabzan var. Diğer karşıda da 24 tane trabzanımız var. Ve 3 tane de burada arttırma yaptığımız trabzanlar var. Yani toplamda 51 tane trabzanımız oldu bu sırada. Şimdi bu şekildeyken siz eğer bu kadar olmasını istiyorsanız yüksekliğinin bu ölçüde bırakabilirsiniz. Ama daha fazla arttırmak isterseniz daha çok arttırın. Ya da çantanızın eninin daha büyük olmasını isterseniz buradaki zincir sayılarını arttırarak başlayın. Aynı şekilde burada arttırma yaparsınız sadece. Şimdi 2 tane zincir çekerek dönüyorduk. Tığımıza doluyoruz ve birinci trabzandan başlayarak yine hepsine birer tane tekli trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle üçünü bir seferde çıkarıyorduk. Aynı şekilde öreceğiz.
Evet, burada arttırma yaptığımız yere kadar aynı şekilde örüp gelelim. Evet, şu anda 24 tane trabzanımızı ördüm ben. Şu şekilde tam eşit gelecek şekilde bu kenarımızı tuttuğumuz zaman burada ortaya gelen 2 tanesini eksilteceğiz. Şimdi eksiltmeye başlıyoruz. Burada arttırdığımız ilmek var. Şimdi 24 tane trabzan ördük. Önümüzdekine de batalım. 25 tane trabzanımız oldu. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 tane tekli trabzan yaptıktan sonra bu yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Tığımıza doladık. Ve önümüzdeki ilmeğe yer belirleyicimiz bundaydı. Bir öncekine batacağız. Bu şekilde yine tığımıza dolayıp ilmeğimizi çıkardık. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz var. Tekrar tığımıza doluyoruz. Ve önümüzdeki trabzan boşluğuna batarak bir tane daha ilmek çıkardık. Tığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeğin hepsini bir seferde çıkarıyoruz. Ve burada bir eksiltme yapmış olduk şimdi. Tığımıza doladık. Ve önümüzdeki trabzanların yine hepsine birer tane trabzanımızı yapalım. Şu an 3 tane yaptım eksiltmeden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane olacak bu kenarda trabzanımız. Burada 25 tane ördükten sonra eksiltmiştik. Geri kalan trabzan sayımız 24 tane oldu bu sırada. Evet, bu şekilde kenara kadar örelim. Hepsine birer tane trabzan yapıp geliyoruz. Evet, kenara kadar ördük trabzanlarımızı. Yine 2 tane zincirimizi çekelim. Şimdi ben bu arttırma işlemi bittikten sonra kaç santim örmüşüm onu da size söyleyeyim. Şöyle ölçtüğüm zaman 14 santim olana kadar eksiltme işlemini yapmışım. Ve bu sırayı ölçmeyeyim. Şimdi eksilttiğim sırayı arttırma yaptığım sıralardan ölçelim. Biraz önce söylememişim size. Şöyle arttırma yaptığımız sırada 9 santim olmuş aşağı kadar. Şimdi eksilttiğimiz sırayla beraber ölçersek de 10 santim olmuş. Şimdi ben burada eksilttiğimiz trabzana yer belirleyicisini takmamışım biraz önce anlatırken. O eksilttiğimiz trabzana yer belirleyicimi takayım. Eğer karıştırırız diyorsanız siz de takın. 2 zincir çektik, döndük, tığımıza doladık ve önümüzdeki ilk trabzandan başlayarak tekli trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yine eksiltme yaptığım yere kadar bu şekilde hepsine birer tane batarak trabzanlarımızı yapalım. Evet, buradaki ilk baştaki zinciri de saydığımız zaman 24 tane trabzanımız oldu. Önümüzde. Yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve önümüzdeki trabzandan yine eksiltme yapacağız. Bu şekilde tığımızı takalım. İlmeğimizi çıkaralım. Tekrar doladık. Yer belirleyicisinin olduğu trabzan buydu. Bundan da tığımızı geçirdik ve hepsini bir seferde ördük. Ve önümüzdeki trabzandan başlıyoruz. Yine tekli trabzanlarımızı yapmaya. Yine eksilttiğiniz trabzana takabilirsiniz yer belirleyicisini. Evet, burada da şimdi şu eksiltme yaptığımız trabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tane tekli trabzan yapıyoruz. Geliyoruz. Sona kadar birer tane tekli trabzanımızı yapalım. Gelelim. Evet, kenara kadar trabzanlarımızı yaptık. 2 tane zincirimizi çektik. Ve yine dönüyoruz. Eksiltme yaptığımız yere kadar hepsine birer tane trabzanımızı yapalım yine.
Evet, eksiltme yaptığımız yere kadar yapıp gelelim. Bu şekilde görünüyor. Eksiltmeler yaptıktan sonra buraya kadar arttırdık ve eksiltmeye başladık. Bu şekilde görünüyor. Evet, buraya kadar yapıp gelelim. Yine eksiltme yaptığımız yere kadar ördük. Bu baştaki zincirle beraber 24 tane trabzanımız oldu. Ve bu yer belirleyicimizi çıkaralım. Eksilttiğimiz yere tığımıza doladık ve buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Doluyoruz. Ve yanındakinden de bir ilmek çıkarıyoruz. Hepsini bir seferde örüyoruz. Yine diğer kenarı sonuna kadar tek tek hepsine batarak birer tane trabzanımızı yapalım. Bu eksilttiğimiz yere yer belirleyicimizi takabiliriz. Ve sıranın sonuna kadar trabzanlarımızı örüp gelelim. Evet, 23 tane trabzanımızı örüp geldim. Şimdi 2 tane zincir çekip dönelim yine. Hemen birinci trabzandan başlayıp tekli trabzanlarımızı yapıyoruz. Yine eksilttiğimiz yere kadar bu şekilde öreceğiz. Eksiltme yaptığımız yere kadar örüp gelelim. 23 tane tekli trabzanımızı ördük ve eksilttiğimiz yere kadar geldik. Ve bu sıramızda yer belirleyicimizi çıkaralım. Şu eksilttiğimiz trabzanımız ve bir tane boşluk var önünde. Ön yüzünde bu şekilde eksiltiyoruz. Buradan tığımızı takıyoruz. Eksiltme yaptığımızda da takıyoruz. Hepsini bir seferde örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Tekli trabzanlarımızı örmeye. Tek tek hepsine birer tane tekli trabzan yapıyoruz. Yine eksilttiğimiz ilmeğe yer belirleyicimizi takalım. Ve kenara kadar birer tane trabzanlarımızı yapıyoruz. 23 tane trabzanımızı yaptık. 2 zincirimizi çekip çeviriyoruz yine. Ve hemen birinciden başlayarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Eksiltme yaptığımız yere kadar birer tane trabzanımızı örelim. Evet, eksilteceğimiz yere kadar örüp geliyoruz. Zincirle beraber 23 tane trabzanımızı ördük. Yine eksiltme yaptığımız yere kadar geldik ve önümüzde bir tane trabzanımız boş kaldı. Şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Ve önümüzdeki trabzandan yine ilmek çıkarıyoruz. Doladık. Ve eksiltme yaptığımız trabzandan da bir ilmek çıkaralım. Ve hepsini bir seferde örelim. Ve normal birer tane trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Yine eksilttiğimize yer belirleyicimizi takalım. Ve kenara kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet, 22 tane tekli trabzanımızı da ördük bu kenar için. Şimdi eksiltme işlemini anladıysanız ben hepsini anlatmayayım size. Şu şekilde sayı olarak vereyim. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıradayız. Ve ne kadar eksiltme yapmışım bu parçamızda onu da sayalım. Şöyle tutayım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şu an bu sıradayız burada. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sıraya ulaşana kadar aynı bu kenarımızda eksiltme işlemine devam edeceğiz. Burada hiçbir şekilde eksiltmeye de arttırmamız yok. Aynı boya ulaşana kadar santim olarak da ölçelim. 20 santim olana kadar bunu da eksiltelim. Daha sonra askısını nasıl yaptığımı anlatacağım. Askısını yaparken de aynı yerde kesme işlemimiz devam edecek. Şimdi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra daha örüp gelelim.
Evet, parçamızı örüp geldim. İstediğim uzunluğa ulaşana kadar eksiltme işlemine devam ettim. Şöyle saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 sıra örüp geldik. Şimdi burada trabzanımız buraya kadar 19 tane ve aynı şekilde arka kısımda da buraya kadar 19 tane trabzan ördük. Ve burada bir tane eksilttiğimiz trabzanla beraber 39 tane trabzanımız oldu bu sırada. En son bitirdiğim sırada. Ve şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi askı kısmını örmeye geçeceğiz. Ve bu ucumuzu çıkaralım ve burada içinden yürüterek şu şekilde iç kısmına çekerek çantanın burada ilmeklerin altından ucumuzu yürüterek gizliyoruz. Şimdi hepsini anlatmayayım. Bir müddet böyle trabzanların altından geçirerek ucumuz kaybolana kadar yürütelim içinde. Fazlalık kısmını keselim. Şimdi askımızı örmeye başlayacağım. Diğer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ya da çıkarmayalım, aklımız karışmasın diye takayım tekrar. Şimdi bu ağız kısmında, kenar kısmından 11 tane ilmek sayalım zincirle beraber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve 11.'den buradan ipimizi ekleyerek şu şekilde ekleyelim. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu sırayı beraber örelim daha iyi anlamanız için. 2 tane zincirimizi çektik ve hemen dibindekinden batarak bu şekilde hepsini bir seferde çıkarıyorduk. Aynı örme işlemine devam ediyoruz. Tekli trabzan yapalım. Eğer anladıysanız videoyu ilerletebilirsiniz. Zaman kaybetmemek için. Ben anlaşılır olabilmesi için burayı örerek anlatacağım sonuna kadar bu sıranın. Bu şekilde birer tane üçlü tekli trabzanımızı yapalım. İpimizi de içinden yürüttük. Burada eklemiş olduğumuz ipi. Bunu kesebiliriz. Yine eksiltme işlemimizi yaptığımız gibi önümüzde bir tane kalana kadar yer belirleyicinin yanına kadar ördük. Yer belirleyicimizi çıkarıyoruz. Ve önümüzdeki trabzandan bir ilmek çıkaralım, dolayalım ve eksiltme yaptığımız ilmekten de bu şekilde ilmek alıyoruz ve hepsini bir seferde örerek eksiltmeye devam ediyoruz. Ve sıradaki trabzandan başlayarak hepsine birer tane tekli trabzanımızı yapalım. Yine burada eksiltme yaptığımız ilmeğimize, trabzanımıza yer belirleyicimizi taktık. Evet, 11 tane kalana kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11.'ye de yapıyoruz. Şöyle sayalım. Şu baştaki zinciri de saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu eksiltme yaptığımız. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Toplamda 19 tane trabzanımız oldu. Evet, şu şekilde tutup eşitler mi diye kontrol edebiliriz. İki ucu da eşit olmalı burada. Kalan mesafeleri.
Şimdi 2 tane yine zincir çekip dönüyoruz. Aynı altta ördüğümüz modeli devam edeceğiz. Birinci trabzandan başladık. Eksiltme yaptığımız yere kadar yine hepsine birer tane tekli trabzan yapacağız. Çıkarıyoruz. Eksiltme yaptığımızda bir tane kaldı burada. Eksiltmeden önce. Evet, buradan bir ilmek çıkarıyoruz. Ve diğerinden de bir ilmek çıkarıp hepsini beraber örerek yine eksiltmemizi yapıyoruz. Diğerlerine birer tane yine tekli trabzanımızı yapalım. Aynı askımız bitene kadar bu eksiltme işlemi devam edecek. Yer belirleyicimizi takalım. Evet, askımızı örmesi de bu şekilde. Ben hepsini anlatmayayım. Boşuna zaman kaybı olmasın. Evet, sonuncuya da yaptık. 2 tane zincir çekip dönüyoruz. Yine burada yer belirleyicisinden bir öncesiyle beraber eksiltme işlemimizi yapacağız. Buraya kadar trabzanlarımızı yapalım. Burada eksiltme işlemimizi yapalım. Bununla buna. Ve burada da trabzanlarımızı yapalım. Yine aynı şekilde çantanın altta yaptığımız eksiltmesi gibi devam edecek. Şimdi 1-2 sıra ördük askımızı. Şu bitirdiğim parçada ben sayayım kaç sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sıra örmüşüm burada askımızı. Ama bunu da ördüğümde bakacağım bir yetecek mi yetmeyecek mi diye. Şimdilik 15 sıra örüp gelelim. 2 sıra örmüştük zaten. 13 sıra daha örelim. Burada eksiltmelerimizi yapalım. Aynı şekilde örmeye devam edelim. Evet, askımızı örüp geldim. Ve askı kısmımızda 2, 4, 6 tane trabzanımız kaldı. Bu şekilde eksiltmelerimiz bitti. Ben size şöyle anlatayım. Bu son sırada zincirle beraber 1, 2, 3 trabzan bu tarafında kaldı eksiltmenin. 1, 2 tane bu tarafında kaldı. Ama bir alt sırada 1, 2, 3, 4 tane bu tarafında trabzan var. Burada eksiltmemiz var. 2 tane 1, 2, 3 tane de bu kenarında eksiltmemiz oldu. Yani tam eşit olmuyor bu kenarlar. Siz bir yanlışlık yaptığınızı düşünmeyin. Bakın burada eşit, burada değil. Burada iki kenarındaki trabzan sayıları eşit ama burada değil. Yani sizde de böyle bir farklılık olursa yanlış yaptığınızı düşünmeyin. Bir tane eksildiği için bu şekilde denk geliyor eksiltme işlemimiz. Ama böyle bakınca tam ortada oluyor o. Yani hiçbir şekilde bir yanlışlık yok. Onu da anlatayım. Evet, şimdi yer belirleyicimizi çıkaralım. Bu arada şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sıra bu sıra. Son eksiltmemizi yaptığım sıra 14. sıra. Çıkaralım yer belirleyicimizi. Biliyorsunuz ki 15 sıra öreceğiz demiştim. 1, 2 tane zincir çektik, çevirdik. 15. sırada sadece trabzan yapacağız. Hiçbir şekilde eksiltmemiz olmayacak. Hepsine birer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bitireceğiz. Evet, zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzan yaptık ve bu şekilde bitiriyoruz. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Yani birleştirme işlemine geçeceğim. İpimizi keselim. Farklı bir ip ekleyelim. Bu şekilde çantamızın örülüşü bitti. Böyle görünüyor ama birleştirdiğimiz zaman burası daha düzgün görünecek şu şekilde. Evet, birleştirme işlemine geçebiliriz. Bu arada bu uçlarımızı keselim.
Burada da zincir yapıp bir tane. Buradaki fazlalık uçlarımızı içinden yürüterek kaybedelim. Ve birleştirmek için farklı bir ip takacağız. Evet, uçlarımızı temizleyelim. Fazlalık iplerimizi keselim. Çantanın birleştirme işlemiyle görüşelim. Evet, uçlarımı temizledik. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Yalnız şu şekilde askımız örüldükten sonra kaç santimmiş onun ölçüsünü de vereyim. Şöyle toplam uzunluğu askısıyla beraber şu anda 37 santim oldu. Siz de eğer benimle aynı ölçüde ölçmek isterseniz sadece askının uzunluğu 16 santim ve çantanın askısız uzunluğu 21 santim şu an. Enini de ölçeyim isterseniz. Şu en geniş yerimiz şöyle ölçünce 13,5 santim. Şöyle ağız kısmını da ölçelim. 10 santim. Şöyle askının enini de ölçeyim ben. En son sırasının ölçüsü 3 santim. Şöyle en ilk sırasının ölçüsü de şöyle tuttuğumuz zaman 10 santim. Evet, yani siz de ölçülerini merak ederseniz bu şekilde. Şimdi birleştirme işlemine geçelim. Ben siyah ipimizle birleştirdim. Siz isterseniz siyah ipin uçlarını kesmeden direkt birleştirme işlemi için uzun bırakabilirsiniz. Şimdi şu askı kısmını birleştirmek için çok fazla ipe ihtiyacımız yok. Şu kadar ip yeterli. Şimdi şöyle sarının bu kenarından, sonuncu trabzandan, köşeden siyah ipimizi birleştirelim. Siz siyahla birleştirmek istemezseniz sarıyla da birleştirebilirsiniz ya da farklı bir ip de tercih edebilirsiniz. Şöyle tutunca bir tane zincirimizi çekip ipimizi sabitleyelim. Evet, buraya düğümledik. Bir kez daha yapayım. Çok sağlam görünmedi. Şimdi burada siyahın en sonuncu trabzanından tığımızı takalım. Ve bu ipimizi siyahın içinden geçirerek bu şekilde çekiyoruz. Ve şimdi hem sıradaki siyah trabzanlardan hem de karşısına gelen sarı trabzanlardan aynı bu ipimizi eklediğimiz yerden geçirdim tığımızı ve bu ipimizi bu şekilde bu tarafa doğru çekelim. İki kanadından da tuttuğuna dikkat edelim. Bu birincisini ayarlaması biraz zor olabilir düzgün görünmesi için. Evet. Şimdi buradan ipimizi çıkardık. Sıradaki trabzandan taktık siyahtan. İki kanadından beraber. Ve karşısına denk gelen sarının da iki kanadından bu şekilde trabzanımızdan taktık. Bu ipimizi tığımıza doluyoruz. Ve bu şekilde çekiyoruz. Siz isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz daha kolay gelirse. Yine sıradaki trabzandan taktık. Karşıdaki sarıdan da takıyoruz. İpimizi doladık. Bu şekilde çektik. Trabzanlarımız bitene kadar bu şekilde birleştiriyoruz askı kısmımızı. Evet, sonuncu trabzandan da takalım. Karşısındakine de bu şekilde çekerek sabitleyelim. Evet, bu şekilde göründü. Şimdi bu uçlarımızı çantamızın iç yüzüne doğru çekelim. Ve burada içinden yürüterek önce şurada bir düğüm atayım.
Şu şekilde askımızın içinden aşağı doğru yürüterek ucumuzu kaybedebiliriz. Bu başlangıç ucunu da aynı şekilde içe doğru çekelim. Hepsini anlatmayayım ben. Ve içinden bir müddet yürüttükten sonra fazlalık uçlarını kesebiliriz. Ama biraz yürüteceğiz içinden. İki ucunda. Evet, bu şekilde göründü. Birleştirme işleminden sonra. Böyle oldu askımız. Gayet güzel oldu. Şimdi çantamızın gövde kısmını birleştirelim. Onu da siyah iple birleştireceğim ben. Ama tabi bu kadar kısa bir ip değil. Daha uzun bir ip lazım bunun için. Şöyle. İsterseniz ekledikten sonra kesebilirsiniz. Fazla olmasın derseniz, ziyan olmasın derseniz. Şu kadar uzunluk benim için yeterli. Şöyle göstereyim. Keselim. Biraz daha uzun keseyim hatta. Evet, şöyle uzun bir ipimiz oldu. Elime dolayadığımda belki anlaşılır. Evet. Şöyle bir ipimiz oldu. Şimdi yine ben sarının bu köşesinden yukarıdan tığımı takayım. Ve ipimi buradan geçireyim. Biraz sıkışık tabii bu kenar. Evet. Neyse şöyle daha kolay. Şöyle ipimi geçirip bir tane düğüm attım. Ve bu ipimi çekiyorum bu düğümün içinden. Başlarken böyle hepsi böyle ilerlemeyecek. Evet. Şimdi burada siyahımızın da bu köşedeki en üstteki trabzanından tığımızı takalım. Ve bu ipimizi bu yana doğru çekelim. Siz isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz aynı işlemi. Şimdi alttaki buradaki kenarda çekmiş olduğumuz zincirler vardı. O zincirlerin içinden geçiriyoruz tığımızı ve karşısına denk gelen trabzanın gövdesinden de geçirdik. Ama bu şekilde boşluktan batmadım. Trabzanların ortasından geçiriyorum. Evet, ipimizi doluyoruz ve bu şekilde ikisinden beraber siyaha doğru çekip ucumuzu çıkarıyoruz. Siz farklı bir şekilde de birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştirdim. Tekrar söyleyeyim. Evet, sıranın sıraya gelmesine dikkat ediyoruz. Şimdi bir ek yerinden bir trabzandan, bir ek yerinden bir trabzandan olacak şekilde birleştirme işlemine devam ediyoruz. Evet, şuradan hemen trabzanın dibinden batalım ve karşıdaki buradaki birleştirme yerinden de takıyoruz. Tığımıza dolayalım. Bunda kesinlikle olması gereken bir yöntem yok. Gözünüze nasıl düzgün gelirse ve hangi ilmeklerden geçirmesi daha rahat olacaksa o şekilde dikiyoruz. Şimdi karşıdaki trabzanlara da yine bu şekilde batmıyoruz. Ya bir tanesini ya da iki tanesini alıyoruz tığımıza. Çünkü hepsinden batarsak burada delik oluyor. Güzel bir görüntü olmuyor. Tekinden tutturalım. Karşıdakinin de tekinden tutturuyoruz. Ve ipimizi çekiyoruz. Ve alttakinden yine tığımızı takalım. Karşıdaki trabzanlardan da şöyle iki kanadından tutturalım. İpimizi bu tarafa doğru dolayıp çıkarıyoruz. İğne ile daha kolay yaparız diyorsanız siz iğne ile de yapabilirsiniz. Nasıl düzgün görünecekse bu şekilde karşılıklı tığımızı geçirip ipimizi dolayıp aralardan olmasına dikkat ediyorum. Çünkü delikler oluşmasını istemiyorum. Bu şekilde doluyoruz. Ve ipimizi çekiyoruz.
arada düzenleyelim. Bolluklar olmasın. Güzel görünmez öyle. Evet, yine trabzanlardan şu şekilde takalım. Karşıdakinden de bir sonrakinden boşluktan. Yani nasıl önünüze nasıl daha düzgün gelirse, çok seyrek olmasın. Çok sık da olmasın. Düzgün görünecek şekilde ayarlayalım birleştirme işlemini. Evet, birleştirme işlemimizi ben bu şekilde yaptım. Bu şekilde doluya diğer kenara gelene kadar birleştireceğiz. Buralarda da aynı şekilde trabzanların şu şekilde birer kanatlarından bir yerlerinden tutturarak birleştiriyoruz. Taban kısmında da aynı şekilde buralardan aralardan geçirerek, ama iğneyle daha rahat olur. İsterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Evet, bu şekilde hepsini birleştirelim. Uçlarımızı kaybedelim. Tabi böyle birleştirirken sıraların karşılıklı gelmesine dikkat edelim. Çok fazla aralık olmasın aralarda. Evet, birleştirip geliyoruz bu şekilde. Evet, buraya kadar birleştirip geldim. Şurada bir sıram kaldı, birleştireceğim. Yine aynı şekilde bitirirken de aynı ilmeklerden takıyoruz. Karşıdakinden de takıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Ve buradan köşeden de takalım. Ve karşıdan bu en üsttekinden de takalım. Trabzanımızdan. Ve ipimizi bu şekilde buradan da çekerek birleştiriyoruz. Şimdi bu ipimizi çantamızın iç yüzüne çekerek burada içinden yürüterek kaybedelim. Bu kadar ipim arttı benim. Siz ona göre ayarlayabilirsiniz birleştirirken. Siz isterseniz sık iğne ya da kaydırma yaparak da birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde tığla doluya birleştirmeyi tercih ettim. İsterseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz ya da iğne ile de birleştirebilirsiniz. Evet, bu şekilde oldu. Birleştirme işlemi de bu ucumuzu burada içinden yürüterek kaybedeceğiz ve keseceğiz fazlalık ucunu. Şöyle keselim. Ve bu ucumuzu içinden yürüterek kaybedelim aşağı doğru şuradan. Evet, bu şekilde çantamızın birleştirmesi de. Evet, çantamızın ölçülerini vereyim. Şu şekilde geniş kısmından ölçtüğüm zaman şöyle 28 derece, aman 28 santim pardon, 28 santim geniş kenarının uzunluğu. Taban kısmını da ölçelim. Şöyle zincirden zincire olacak şekilde 19 santim taban kısmının eni. Şöyle ağız kısmını da ölçtüğüm zaman ağız kısmı da boydan boya 22 santim. Sadece askıdan askıya ağız kısmını ölçelim bir de. Şu 11,5-12 santim ağız kısmının da genişliği. Bir de uzunluğunu ölçelim. Şöyle 21 santim yüksekliği çantamızın. Şu askıyla beraber de ölçmem gerekirse 33 santim oluyor askıyla beraber boy uzunluğu. Evet, bu şekilde çok güzel, çok kullanışlı bir çantamız oldu. Böyle elde taşımayı sevenler için gayet güzel bir çantamız oldu. Bu şekilde iç kısmımızda gayet geniş mini bir çantamız oldu. Evet, çantamızın yapılışı bu kadardı. Bu arada 130 gram ip kullandım. Komple bütün çanta için, yani ağırlığı 130 gram K tipi yeterli olur. Tek renkte örebilirsiniz tabi.
Evet, beni Pinterest'te, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta da takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri sayfalarımın, kanallarımın ismi. Tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka güzel, değişik, kolay çanta tarifleriyle tekrar görüşmek üzere. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.